Altıntaş'la huzurlarınızdayız. Sizinle birlikteyiz. Magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmeleri konuşacağız. Biliyoruz, soracaksınız peşin peşin. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Mert Ramazan Demir'i de konuşacağız. Ve diğer ilginç konuları, Serenay Sarıkaya'nın neden kelepçeli olmadığını soruyor bazı kişiler. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Bir dakika. Evet, şeyden başlayalım. Hande Erçel, bilgi olarak veriyorum. Konuşmak istersen de konuşabiliriz tabii. Hande Erçel Londra'daki dil okulundan mezun oldu ve okulda eğitim gördüğü diğer ülkelerden arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Hande Erçel bundan 6 ay kadar önce bu dil okuluna başlamıştı. Azmetti, gitti Londra'da ev kiraladı ve dil okulunu tamamladı. Yani uluslararası bir oyuncu, ünlü olmak istiyorsan, global olmak istiyorsan iyi konuşmalısın değil mi yabancı dili Arzu? Tabii bilmelisin ama ne yapsa bazı kesime yaranamıyor. Biliyorsun bizde İngilizce konuşmak, biz tabii Türk aksanı ile konuşuyoruz İngilizceyi ve bu hep alay konusu oluyor. Hatta Cem Yılmaz'ın mıydı? Birinin bununla Okan Bayülgen'in galiba bir şeyi var ya, pardon, Acun Ilıcalı'nın var. Diyor ki yani bir İtalyan diyor İtalyan aksanıyla konuşuyor diyor. Bir Fransız aksanıyla İngilizce konuşuyor diyor. Türk aksanıyla konuşuyor diyor. Yani bizi o kadar baskıladılar ki hakikaten bizim toplumumuzda inanılmaz bir baskı var. Tabii ki biz Türkçe'ye alışkınız. İlk dilimiz Türkçe ve İngilizce konuştuğumuzda bunu Türkçe gibi kendi aksanımızla konuşuyoruz. O yüzden evet, o da bir dil okuluna gitti Hande Erçel. Bence çok da iyi yaptı. Ama yine bir tabii Türklükten gelen bir aksanı olacaktır ama en azından kendini biraz geliştirdi. Nice oyuncular var kendine hiç yatırım yapmayan, tek kelime İngilizce bilmeyen, herhangi bir dil bilmeyen. O yüzden tebrik ediyorum ben Hande Erçel'i. Her gün bir tuğla daha üstüne koyuyor. Hande Erçel'i ben de tebrik ediyorum. Evet, her gün kendisini daha da geliştiriyor ve biraz da hırslı bir kişi. Öyle olmak da gerekiyor zaten, değil mi? Evet. Tebrikler, yani, bravo yani. Tebrikler Hande Erçel'e dedikten sonra ya Ömür Gedik o minik bir keçiymiş o. Yani Ferhat Göçer'in sevgilisinin Ömür eve keçi de getirmek istedi. Bahçemiz var, bahçede durur dediği keçiyi dün benim bir paylaşımıma yorum yaparak anlattı. Minik bir keçi olduğunu söyledi. Ve senin de dün yayında söylediğin gibi barıştılar. Zaten ben okuyayım istersen şeyi. Ömür Gedik'in yorumunu, benim dünkü paylaşımın altına yaptığı yorumu. Ne ben ne de Ferhat ayrıldık demedik ki. Ben 5 yıl önce kedileri alıp gitmiştim. 5 sene önceki olaymış. Sonra barıştık. Kedileri aldım döndüm diye eski bir hikayeyi anlatmıştım. Ferhat da geçen gün kameralara espriyle karışık biraz dert yanmış. Evdeki kedi sayısı çok. Ömür üstüne bir de keçi istiyor demiş. Keçi olayı yeni. Başkan olduğum dernekteki saha ekibi Yalova Armutlu arası dağ yolunda bebek keçi buldu. Hemen alın getirin dedim. Şu anda derneğin çiftliğinde. Eve almak istedim mi dersen evet bahçeye alalım dedim. Bu arada evdeki kedilerin çokluğundan söz edenlere cevap vereyim. 3 katlı bahçeli bir ev. Devamını okumam lazım. 3 katlı bahçeli bir ev. Pardon bir saniye. $1 milyon bir ev. Evet, arası dağ yolunda bebek pardon. Bu arada evdeki kedi, evet kedi var. Bahçeli bir ev seni de bildiğin gibi ben de gitmiştim. Her katta 10 kadar kedi var. Bahçeye de çıkıyorlar. Alanları geniş. Hiçbirini satın almadım. Hepsi bakıma muhtaç sokak kedisi. Ne kadar güzel değil mi? Hachiko Derneği'nin de başkanı. Böyle hayvanlarla ilgilenmesi aslında bir yerden bakınca çok güzel ama Ferhat da herhalde bıkmış ya 30 kediyle yaşamaktan. Yani çok bıkmış gibi değil aslında, bazen bıkıyor gibi. Çok sevmese kediyle, köpekle, herhangi bir hayvanla yaşayamaz.
Demek ki Ferhat Bey'in de içinde bir hayvan sevgisi var ki onlarla yaşamayı seçmiş. Yani sevmeyen ya da nötr duran insanlar için çok zor. Ama Ferhat Bey'de de öyle bir sevgi var ki ya da Ömür Gedi'ye karşı büyük bir sevgi var ki bu durumu yaşanılabilir halde yaşamaya çalışıyor. Evet, evet. Aralarındaki aşk her şeyin önünde, her şeyin üstünde. Değil mi? O belli oluyor zaten. Ama keçi ne kadar tatlı, minik keçi. Hımm. Bir de dün ben bu paylaşımları yaparken ben biraz da işin esprisine de kaçtım ama ciddi ciddi bir yorumda bir takipçi keçileri kaçırmışsınız siz diye yazdı biliyor musun? Ya ben de üzerime alındım. Yani bu işle uğraşıyorum diye bana da Onlar herkese söylüyorlar. Herkese bir yorumları var. Her şeye nötr bir ifadeleri var. Enteresanlar yani. Ne ne yapsak oldu? mutlu olmuyor bazen insanlar. Evet, ne yapsak mutlu olmuyor. Bu arada ben Fenerbahçe Ordu evindeyim. Merak edenlere göstereyim. Şöyle bir etrafı göstereyim. Fenerbahçe Ordu evindeyim. Karşımızda deniz var. Bu tarafta insanlar var. Baba onu ben getirdim. Baba onu ben düşündüm. Böyle bir yerdeyim. Her taraf yeşillik çok güzel. Türkiye'miz çok güzel. İstanbul'umuz çok güzel. Nelida Manzano Arjantin'den merhaba dedi. Prenses dedi sana biraz evvel yazdı. Hola Teşekkür Nelida. ederim. Hola. Desde Arjantina. Hola Nelida. Prenses Arzu Altıntaş'la ünlü televizyoncuyla yayındayız. Bugün makyajın da çok güzel. Saçların da çok güzel. Üzerindeki mor yıkılıyor. Her şeyle güzel Teşekkür bugün. ederim. Arzu rica ederim. Evet, Afra Saraçoğlu konusunu konuşacağız. Havalimanında giderken arkadan görüntü çekilmiş. Ece görüntüyü çekmedim dedi. Çekmedim dedi ama benim de tahmin ettiğim ve burada söylediğim gibi oğlu Eymen'e vermiş. Ben demiştim ki Eymen çekseydi, oğlun çekseydi bari. 11 yaşında Eymen annesinden cep telefonunu almış ve bugün yayını izlediyseniz Ece Erken'in programındaki yayında arkadan böyle titrek bir video var. Afra ve yeni arkadaşı olduğu söyleniyor o kişilerin. Konuşacağız bunu da. Arzu Altıntaş da fikrini söyleyecek. Beğen yaparsanız arkadaşlar peşin peşin çok mutlu oluruz. Moderatör arkadaşlarımız burada mı? Sizlerin beğen yapması bizim için çok önemli ve takip abone olursanız yine seviniriz arkadaşlar. Abone olmadan izliyorsunuz genelde. Abone olunursa yine mutlu oluruz dedikten sonra Arzu Altıntaş'a bir konuda daha fikir almak istiyorum Arzu Altıntaş'tan. Onun için hemen şurada kayıtlarıma bir gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ya Eşref Rüya dizisini sen izliyorsun, severek izliyorsun. Artık bitti bitiyor. Son bölüm yayınlandı mı? Yayınlanmadı galiba da. Yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Pardon, kağıdım uçtu. Açık havada. En son bölümde İhtiyar bir teknedeydi. İhtiyarın kim olduğu çok merak ediliyor. Tekneye Demet Özdemir'i yani Rüya'yı kızını getirtirdi ve orada bitti. Sanırım 1 ya da 2 bölüm daha kaldı diye düşünüyorum. Sonunda o meşhur ihtiyar ortaya çıktı ama kim olduğu daha belli değil. Uğur Yücel diyorlar ama Uğur Yücel 2 bölüm girer mi? Bakacağız. Evet. Şimdi ben ilk defa Demet Özdemir'le ilgili böyle bir şey duydum. Aynı diziler oynadığı rol arkadaşının takipten çıkması. Demet Özdemir'i 13-14 senedir tanırız, takip ederiz. Ceren Benderlioğlu, Irmak Bozok karakterine hayat veren dizideki arkadaşlarından birini takipten çıkmış. Ceren Benderlioğlu, Irmak Bozok öne çıkan bir karaktermiş öyle mi? Evet evet çok önemli. Dizide çok önemli ve iyi bir karakter. Evet. Dizideki şimdi yorumlara baktım ben. Dizideki bazı oyuncular Demet'e toplu halde mobbing yaptılar diyor bir sıkı takipçisi. Özellikle Ceren oynarken mimikleri o kadar rahatsız ediciydi ki Demet onun karşısında iyi bile oynamış bence. Demet'te iyi sabır varmış diye yazmış. Demet bir sürü dizi çekti ve kimseyle kötü olmadı.
Dizi arkadaşlarıyla görüşüyor hatta Demet. Demet'ten sektör de çok memnun. Hakikaten öyle. Ben Demet'le ilgili çok olumsuz bir şey duymadım bugüne Ben de. kadar. Be- benim fikrim Demet bir şeylere çok kızmış. Yani bu Ceren Benderlioğlu da bağlanıp kendisini ifade edebilir, cevap verme hakkı var. Bana yazabilir de. Ancak Demet bir şeylere çok kızmış. Yani aralarında geçen ya da geçmeyen. Bir de e, bu Benderlioğlu, bu kız Ceren Hanım, Çağatay Ulusoy'un sevgilisini çok paylaşıyormuş. Birisi de bana öyle söyledi. Çağatay Ulusoy'un sevgilisiyle de Malbora. O kızla da Demet arasında gözle görülmeyen bir çekişme olduğunu söyleniyor. Demet'i kıskanıyormuş Çağatay'dan. Onun için sete de birkaç kere gelmiş, hatta seti bastı falan diye de sosyal medyada yazılıp çizilmişti. Ne diyorsun bu konuda? Ben de şöyle bir iddia okudum sosyal medyada Demet fanları tarafından. Yalnız oyuncunun ismini unuttum. Geçen hafta bir oyuncu ayrıldı hiç beklenmedik şekilde Eşref Rüya'dan. O oyuncunun ayrılmasını Ceren Benderlioğlu istemiş. Hatta şimdi o oyuncunun, bunların hepsi kardeş ama kan bağı olmayan kardeşler. Hepsi yetim. Diğer profesör denilen oyuncuyla yakınlaştırdılar. Mesela ikisinin hiç yoktu öyle bir şey. Son 2 bölümde birbirine ilgisi varmış gibi onu yaptılar. Orada Demet'in geçen hafta giden oyuncuyla ilgili çok üzüldüğünü, hakkının yendiğini, hani atıyorum 2 bölüm daha kaldı, 2 bölüm daha oynaması gerektiğini söylediğini, buna çok içerlediğini, bunun da sebebinin Ceren Benderlioğlu olduğu için ona tavır olarak çıkarttırdığını söylediler. Bu bana çok mantıklı geldi çünkü Demet'i bilirim, çok merhametli, balık burcu, acayip böyle merhametle yaşayan, hep böyle herkesin hakkını koruyan, kollayan çok düzgün bir kızdır. Bu iddia bana çok daha kafama uydu, çok daha mantıklı geldi. Ve Aslan Malbora olayı konuşuluyor vesaire ama Demet hiç öyle şeylere takmaz. Bir şey istiyorsa gidip alır, hiç de umru olmaz. Oyunculuğuna gelirsek inanılmaz iyi bir oyuncu. Yani bu dizide Eşref Rüya'da kız kardeşini kaybettiği sahne var. Efsane ötesi. Öyle bir oynadı ki öyle böyle değil ve diğer tüm sahnelerde de gerçekten oyunculuğunu artık böyle çok çok ileriye götürmüş bir durumda. Dolayısıyla oyunculuğuyla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Ben o iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum ama bu ortaya atılan iddianın o Ceren Benderlioğlu'na karşı bir tavır takındığının ve bu sebeple olduğunun inanıyorum. Bu sebeple olduğuna inanıyorum diyorsun. Söylediğin bana çok mantıklı geldi Arzu. Senin bu söylediklerine katılmamak mümkün değil ve Demet Özdemir de çok düzgün, insan olarak da çok düzgün, oyuncu olarak da hakikaten kıymetli bir insan. Peki, bu hanımefendi de tekrar söylüyorum, Ceren Benderlioğlu da mutlaka iyi bir insandır, tanımıyorum. Mutlaka onun da çok güzel iz bırakmışlığı vardır sektörde. Dilerse bu konuyu aydınlatmak isterse beni arayabilir. Sadece kendisini ifade etmek için de arayabilir. Her zaman konuşma hakkı, cevap hakkı O da var. çok güzel oynuyor dizide. Ceren Benderlioğlu da. O yetimlerden bir tanesi o. Böyle hafif böyle Külhan Beyli gibi bir kadın yetimlerin içerisinde büyümüş. O da inanılmaz rolünü alıp götürdü. Çok başarılı, çok inanılmaz güzel oynuyor. Bravo. Bravo. Onun da yolu açık olsun diyelim arkadaşlar. Bu arada bu arada Bu arada Ebru Yaşar benim severek takip ettiğim bir şarkıcı, bir e, türkücü, arabeskçi, her şey var onda. Konservatuvar mezunu yıllardır. Sen de iyi tanırsın. Dün Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında bir konser veriyor ve unutulmaz bir gece yaşatıyor. Sağanak yağmur altında Eskişehir'de Ebru Yaşar çığlıklar eşliğinde konser veriyor ve alkışlar eşliğinde konser veriyor. İnsanlar hep bir ağızdan eşlik ediyorlar kendisine. Ve seyirciye soruyor nereden geldiniz diye. Uşak'tan, Bursa'dan, Ankara'dan, Konya'dan, Kayseri'den insanlar
Ebru Yaşar konseri için. Oralara da gider ya. Ama insanlar ne kadar çok seviyor. Ve Ebru Yaşar'ı izliyorlar. Diyorlar ki bir de pankart açmışlar Ebru Yaşar'a. Ebru Yaşar değilim ama ben de çok yangınlar gördüm diye. Halkımız da çok enteresan. Evet. Çok yangınlar gördüm şarkısı var ya. Nasıl yatırım yapıyor değil mi Ebru Yaşar kendisine, işine, Evet, evet. mesleğine. Ama Yani parası da var yani tabii harcayacak canım, ve saçacak tabii. parası da var. Tabii. Eşi de beyefendi bir insan ve o da değerli bir iş adamı. Televizyon kanalları var. Peki, Ebru Yaşar'a da başarılar diliyoruz. Seninle konuşmak istediğim bir başka Beren Saat'i konuşacağız. Şuraya bir bakayım. Bir dakika. Evet, Beren Saat'in bir açıklaması. Beren Saat diyor ki, eskiden belki de toplum daha bilinçliydi. Dizilerin kurgu hikaye olduğunu biliyordu. Daha çok kıyafetlerimize veya yaşam tarzına öykünüyorlardı. Şimdi ise doğrudan cümleleri, kelimeleri ve davranış biçimlerini kopyalayıp hayatlarına adapte ediyorlar. Katılıyor musun buna? Çok mu değişti hakikaten toplumun dizilere bakışı? Evet, çok değişti. Topluma ne empoze ediliyorsa o da toplum tarafından hemen sünger gibi çekiliyor. Doğru, inanılmaz değişik diziler vardı. Çok tatlı, sempatik, insana birazcık mesaj veren, huzur veren. Şimdi öyle değil. Vurdu, kırdı, işte ihanet, entrika, inanılmaz bir hal aldı. Ama hani tutup da dizileri suçlayacak değilim bu cümlelerden sonra. Birazcık ne istediğinle alakalı. Yani istemiyorsan izlemezsin ama seni cezbediyorsa izlersin. Ama gelen reytinglerden bu entrikaya bayıldığımız, kaosa bayıldığımız, işte vurdu kırdıya bayıldığımız çok ortada. 8, 9, 10 şehir gören diziler var yani böyle olduğu halde. Ya hakikaten öyle. Selçuk Yöntem de bir eleştiri yapmış. Çekiyor dizilerde diyor insanlar diyor tabancayı çekiyor. Bir başkasını vuruyor, öldürüyor. Hiç de bir şey olmuyor diyor. Yürüyor, gidiyor diyor. Hiç de bir şey olmuyor. Hakikaten Aynen. ya. O taşacak bu denizde bile bölümlerce, haftalarca insanlar bir kasabanın ortasında silahla çatışıyordu. Ne polis geliyordu ne jandarma geliyordu. Hiçbir şey olmuyordu biliyor musun? Haftalarca böyle bölümler izlettiler bize. Sonra herhalde aklı başında insanlar eleştiri yaptı yapımcıya. Ya ne oluyor dedi. Burası işte Teksas'ta bile olmaz. Şerif gelir yani olay yerine. Böyle şey olur mu? Böyle ne saçmalık falan diye. Ondan sonra artık jandarmayı, polisi, mahkeme salonlarını falan senaryoya yazmaya başladılar. Evet. Yani Şimdi biraz izleyicinin zekasıyla dalga geçen işler oluyor. Bugün de başka bir yayında konuştum. Kızılcık Şerbeti'ni izliyor musun hatırlamıyorum. izliyorum bazen, her zaman değil. Son sezon çok fenaydı. Yine biri düştü balkondan. Yine birileri yerlerde. Biz bunu gördük. Gördük Gördük. yani. Hani seyirci bunu yedi, bekledi 3 ay. Şimdi bir daha mı aynısını? Yine düştü. Zaten düşen hiç kimse ölmüyor. 12. kattan düşsün ölmüyor dizilerde. Evet. Enteresan yani. Hani daha yapacak, yazacak bir şeyiniz yok mu? Yaratıcı bir şeyiniz yok mu? Enteresan geliyor bana. O kadar çok motiflerimiz var ki yazılacak. O kadar çok hadise olay var ki hep aynı ama balkondan düştü, öldü bitti maşallah. Bir dahaki sezona ayıldı maşallah. Enteresan geliyor. Birazcık akla yatan şeyler görmek istiyoruz. O yüzden biz dizi izlemiyoruz. Biz işimiz için ben 10 dakika bakıyorum mevzuya hakim olayım diye. Dayanamıyorum yani. O yüzden dijital platformlardayız. Yabancı dizileri izliyoruz. Yani ben bir saatte 10 tane bölüm bitiriyorum yabancı dizide. Biraz böyle olmalı. Değil mi ya? Yani yabancı dizilerde hakikaten öyle 40 dakika 45 dakikada bir bölüm bitiyor yani. Ne olduğunu da anlıyorsun. Yine de meraklanıyorsun tabii ama yani e, tatmin ediyor seni izlediğin bölüm her bakımdan. Bütün soruların cevabı var. Yoksa da zaten bir dahaki bölüme bırakmak için, seni meraklandırmak için
Ama bizde öyle değil ya. Bizde öyle değil. Her bir bölüm 2 saat ya. Olur mu böyle saçmalık? Evet. 2,5 saat. Evet. Bir açıyorum, evdeki bütün işleri yapıyorum, yazılarımı yazıyorum, eve ait tüm işleri yapıyorum, hala bitmemiş yani. Hala bitmemiş. Saçma sapan. Evet. Peki arkadaşlar, dostlar, dizilerin geleceğiyle ilgili de yayın yapacağız. Önümüzdeki sezon daha az sayıda dizi olacağı konuşuluyor. Sektördeki ekonomik krizin sektörü de olumsuz etkilemesi sebebiyle. Bu oyuncuları ne şekilde etkiler? Yönetmenleri, yapımcıları, senaristleri, sektörü genel anlamda ne şekilde etkiler? Bunları da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ee, Peki Serenay Sarıkaya söz verdiği gibi pazartesi günü Türkiye'ye döneceğini söylemişti. Yurt dışındaydı. Uyuşturucu soruşturmasına dahil edildiği için, gözaltı kararı çıkarıldığı için ve geldi bugün, ifadesini verdi jandarmaya. Sonra da Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kan ve saç örneği yasaklı madde kullandı mı kullanmadı mı diye alınması için. Orada polis aracıyla götürüldü. Polisin arabasından indiği zaman yanında bayan polis ona eşlik ediyor. Bir ara ellerini cebine soktu. Sonra çıkardı ama bir 5-6 adım elleri cebinde yürüdü. Ve sosyal medyada bazı kişiler onu çok eleştirdiler. Yanında devletin memuru var. Hakkında bir gözaltı kararı var. İlla kelepçe mi vurulması lazım? Niye böyle hani lakayt şekilde yürüyorsun falan diye. Ne diyorsun bu konuda? Çok saçma geliyor. İnsanlar eleştirecek bir şey arıyorlar. Kardeşim, 5.000 tane kamera var ve stres içerisindesin. Yani Serenay'ın yolu hiçbir zaman karakola düşmemiştir. Elini soktu da, ayıpta, bilmem neyde. Üf, yani gerçekten sadece konuşmak için konuşuyorlar. Kendileri acaba karakolun önünden geçseler ne hale gelirler, ne yaparlar, ellerini ne tarafa sokarlar? Ve onu da bilemiyoruz yani. Stres anında kimse, tabii ki herkes devletini çok seviyor, milletini çok seviyor. Ki biz Türk halkı polislerimize, değil mi, bir şey oluyor, tırnağına bir şey oluyor falan filan, aman diyoruz, canımız polisimiz, devletimiz, vatanımız. Hepimiz böyleyiz yani. Tabii ki var kötüler de. O kötüleri konuşmuyoruz ama hepimiz devletimizi, milletimizi seven insanlarız. O kadar stres altındayken elini cebine de koyarsın, başına da götürürsün, düşüp bayılırsın da yani. Bunların konuşulmasını çok art niyetli buluyorum ben. Serenay'ın da öyle bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak utanarak gittiği bir şey. Orada bir sürü insan var. Elini cebine koydu ama saniyeler içerisinde çıkarttı. Hepimiz aynıyız. Ne yapacağımızı bilemeyiz ki. Ama oturduğun yerden, klavyeden bunları yazmak çok kolay. İnsanları böyle yaftalamak çok kolay. Hep nefret edilecek bir şey görmek çok kolay. Sevmek, anlayabilmek, anlayışlı olabilmek, pozitif bakabilmek çok zor. Zor bir hale geldi maalesef. Maalesef. Yani o psikoloji kolay bir psikoloji değil. Aynısını yaşadığım için Şimdi ben biliyorum. sana soracaktım. En Evet, yakinen, hani hadsizlik etmek istemedim. estağfurullah. Sen yaşadın. Hani tamam, seni meslektaşlarımız çekti ya da çekmedi. Ama düşünsene, 5.000 tane kamera var. Seni götürüyorlar bizzat yaşadığın için. O anda elini falan filan mı düşünürsün? Hayatın boyunca sen de karakolun önünden bile geçmemişsindir. Onu mu düşünürsün ki senin gibi saygılı bir insan, Estağfurullah. hayatı boyunca yere çöp bile atmamış bir insan, o anda panik olursun yani. Sen bize anlat. Yani evet, beni meslektaşlarımız gördü ve çekmedi. Çünkü benim mesleğimle ilgili gazetecilik yaptığım için gözaltına alınmıştım ben bir haberden dolayı. Allah'a şükür öyle bir yasaklı madde ya da ne bileyim ben bir işte yasa dışı bahis ya da yüz kızartıcı bir suçtan dolayı gözaltında değildim. Gazetecinin başına gelebilecek, her gazetecinin günümüzde başına gelebilecek, yayın yapan, yapmayan, haber yazan, video çeken, çekmeyen her gazetecinin başına gelebilecek bir durumdu benim başıma gelen. Tabii gözaltına alınınca polisle birlikte bir yerlere giderken falan normal yolda yürür gibi bir psikoloji içinde olmuyorsun. Sonuçta gözaltındasın. Sonuçta sana bir resmi görevli refakat ediyor ve
Onun sorumluluğundasın ve sen de sorumluluğunu bilmek zorundasın. Bilinci içinde olmak zorundasın. Onu da zor durumda bırakacak hiçbir şey yapamazsın. Tuvalete giderken bile izin alıyorsun. Hatta o seni bırakmıyor, beraber gidiyorsunuz. Çünkü ona emanetsin. Yani dolayısıyla e, kendini bilmen lazım. Ve yasalar, yönetmelikler, kanunlar orada söz konusu, geçerli aslında. E, Kaçacak durumdaysa, güvenilmez bir insansa bunu amirleri, polislerin amirleri, karakolda onu adliyeye sevk eden, onlar biliyorlar, değerlendiriyorlar. O kişi kaçacak durumdaysa mesela kelepçelenir. Onlar karar veriyorlar. E, Ya da kendisine zarar verecek bir yapısı varsa, yanındakine zarar verecek bir yapısı varsa kelepçelenir mutlaka. Serenay Sarıkaya çok saygın bir ünlü. İlk defa başına böyle bir şey geliyor. Onun için orada yanındaki bayan polis ona refakat etmekle yetindi ve gözaltında vay niye kelepçeledin denemez. Orada tamamen kolluk kuvvetinin şeyinde o İnisiyatifinde. evet yani o karar verir. Onun amirleri karakolda ya da emniyet müdürlüğünde kelepçelenecek mi kelepçelenmeyecek mi? Savcı bey kelepçeleyip de getireceksin dediği zaman kelepçelenir getirilir. Karşı çıkarsa ifadesi alınırken poliste karşı çıkarsa gitmek istemezse şu bu yaparsa arkadan kelepçelenir. Polise el kaldırırsa falan arkadan kelepçelenir. O zaman daha ağır, o daha bir ceza gibi. Hatta kafasına da bastırıyorlar falan yani. Sonuç olarak Serenay Sarıkaya saygın bir insan. Yani onun bu şekilde gitmesi ve ellerinde gayri ihtiyari cebine sokup sonra çıkardı zaten. Ben de sana Saniyelik. katılıyorum. Saniye, ben de sana katılıyorum. Eleştiriler çok doğru, haklı değildi ve sonra da serbest bırakılmış, değil mi? Hı Gün hı, içinde de evet. serbest bırakılmış. Sorgusu devam edecek, soruşturma devam edecek tabii. Ne olacağını Sayın Savcılık daha sonra açıklar. Hakkında gelişmeleri savcılık bize bildirir, halka bildirir, öğreniriz. Evet, peki şimdi özel üyelerimden Nelly Manzano'yu gördük burada. Arjantin'den geldi. Delfina Di Masio Şili'den özel üyem. Onu göremedim. Selam olsun. Bizi sonra izliyor. Ve Süreyya Diker Hanım'a da selam olsun. Onu da göremedim. Gelir birazdan o da. Peki. Ee, Arkadaşlar çok merak ettiğiniz Afra Saraçoğlu konusuna geçiyorum. Afra Saraçoğlu İspanya'ya gitti mi? İspanya'da görüntülendi arkadan ama o mu değil mi? Emin olamadık. Bugün Ece Erken yaptığı programda Nur Tuğba ile yaptığı programda Nur Tuğba Algül ile yaptığı programda TV8'de Afra Saraçoğlu ve yanındaki erkek arkadaşı olduğunu söylediği kişiyi arkadan gördüğünü ve oğlu Eymen'in cep telefonunu kendisine alıp 11 yaşındaki Eymen'in arkadan görüntülerini çektiğini, videosunu çektiğini söyledi ve o videoda yayınlandı. Ne diyorsun sen Arzu? Ben hala ortada bir şey olmadığına inanıyorum. İç sesim öyle söylüyor. Ece Erken'in iddialarını dinledim. Karşılaşmış olabilir, karşılaşmamış da olabilir. Bu bir iddia. Ortada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olursa da bu saatten sonra olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çok konuştuk ki, o kadar çok öyle mi öyle mi öyle mi dediler. Hani olursa da bundan sonra ya biz niye birlikte değiliz diye olacaklarını düşünüyorum. Ama şu Yapma aşamada ya. Yapma ya. şu aşamada bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Normal arkadaş grubuyla ama tabii tek başına ilk kez görüntülendi diye düşünüyorum, değil mi? Yani arkadan yine görüntülendi. Bu sefer Afra olduğu daha çok belli. Hı hı. Bu sefer Afra oldu. Ee, Şuna bir bakayım. Evet, yayından. Ee, evet, sosyal medyada Ece Erken'in programından e, Nur Tuğba'nın programından videolar yayınlanıyor. O anı anlatıyorlar. Yani
Afra olduğu evet daha çok belli. Arkadan çekilen görüntü. Yanındaki beyefendi de herhalde o Kopenhag'dan sonra ismi ortaya çıkan kişi. Poyraz Yosmoğlu. Evet, Poyraz Yosmoğlu. Şuraya bir bakayım. Bir saniye Afra ve pardon. Evet, buraya düşmemiş. Peki. Evet. Şimdi Ece Erken'in ve Nur Tuğba'nın konuşmasının bir üstünden geçmek istiyorum. Senin de fikrini alarak. Ee, Ece Erken diyor ki ben diyor onlarla yan yanaydım diyor. Bir ara yan yana gelmişler. Bütün sohbetlerini duydum diyor. O yüzden de çok emin Afra Saraçoğlu ve Poyraz dediğin kişi olduğuna dair. Bir aydan fazla bir geçmişi var bence diyor. Çünkü diyor aralarındaki ilişki bana bu etkiyi anlarsın zaten. Tabii ki sohbetlerini anlatmayacağım ayıp ama sohbet şuydu. Zaten uzun süredir beraber olan bir çift gibiydi diyor. Peki diyor sana diyor şöyle bir enerji geçti mi diyor Nur Tuğba. Hiç sana ilişkiye yeni başlamış bir çift gibi geçti mi diyor. Yani fıkır fıkır değildi o zaman diyor. Yani yeni başlamış bir çiftte fıkır fıkır olur ya kadın da daha ziyade. E, Cevap Ece Erken'in asla öyle bir enerji geçmediği gibi gayet sanki uzun süredir beraberler. Bayağı da tatile gidiyorlar hani. Daha evvel de tatile gittiklerini sezinledim ben diyor Ece Erken. Yani bu ilk birlikte tatile gitmeleri değil diyor. Lay lay lom gidiyorlar diyor. Yani gayet rahatlar diyor. Evet zaten bu ilk tatilleri de değil çok belli diyor. Görüntülenmek istemeseler eğer ayrı ayrı uçaklarla gitmezler miydi diye soruyor Nur Tuğba Algül. Demek ki artık kabul sürecindeler diyor Ece Erken. Öyle olur ya belli bir süre sonra. Evet hiçbir rahatsızlıkları yok diyor. Kabul ediyorlar diyor. Sadece beni görünce şok geçirdiler diyor Ece Erken. Ondan sonra da önce bir şaşkınlık olmuş. Ondan sonra da yine birbirleriyle konuşmaya devam etmişler. Evet burada bana da o geçti. Yani şimdi artık Ece bunu çok yakından gördüğünü kendi yayınında. Bakın arkadaşlar değerli bizi izleyen dostlar. Eğer Ece Erken bazı arkadaşların söylediği gibi konuyu saptırıyor olsaydı, gerçekleri gizliyor, yalan söylüyor olsaydı kendi yayınında çıkıp da 20 dakika ben Afra Saraçoğlu ve yeni sevgilisini gördüm, şöyle gördüm, böyle gördüm diye anlatamazdı. Bu ne etik olurdu, ne doğru olurdu. Arzu da yılların televizyoncusu. Kendi sosyal medyasında bir paylaşım yapıp ben bugün Afra ile sevgilisini gördüm havalimanında. Bunu yapabilir insan. Anlatabiliyor muyum? Sonra ertesi gün 1 Nisan dersin filan yani. Bunu yapabilirsin. Ama çıkıp da Acun Ilıcalı'nın kanalında ya da işte Ahmet'in Mehmet'in kanalında 20 dakika yarım saat oğlum da fotoğraflarını çekti filan diye böyle anlatamazsın. Anladın mı? Seni ertesi gün alırlar ya eğer yalansa oradan alırlar. Hemen de ortaya çıkar. Acun Ilıcalı ve onun ekibiyle çalışıyorsun. Hemen de ortaya çıkarırlar seni. Onun için şunu kabul edin. Anlıyor musunuz? Beni de çok iyi tanıyorsunuz. Nasıl bir insan ve gazeteci olduğumu da biliyorsunuz. Ve onları ne kadar çok sevdiğimi, Afram'ı ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ve ilk Türkiye'de açıklayan gazeteci olduğumu da bilin, hatırlayın. Yani Afra Saraçoğlu'nu birebir görmüş, yanındaki o adamı da görmüş birebir Ece Erken ve çıktı yayında bunu anlattı. Ama Arzu'yu dinleyin. Arzu da diyor ki olabilir fakat derin bir ilişki olduğunu zannetmiyorum. Öyle diyorsun değil mi Arzu? Evet, yani, hani, ben Ece'yi gördüklerinde, işte, onu duyabilecek kadar yakınsa şayet, atıyorum çok ortaya çıkmasını istiyorsa, artık hiç umursamıyorsa konuşabilir ama hep biliyoruz, yani, yıllarca ünlülerle çalıştık, birlikte seyahat yaptık, uçaklarda uçtuk, arkamızda riskli dediğimiz gazeteci, gazetecilere yakın arkadaş çevresi olduğunda çalıştığımız ünlüleri hep uyarırdık. Arkanda bu oturuyor, ona göre konuş, dinleyebilir, laf çıkabilir vesaire vesaire diye. Hani
çok çok pop starlar ve acayip büyük sanatçılarda bu hep böyledir yani. Ben de her zaman bakmışımdır uçakta yanında kim oturuyor, gittiği bir yerde arka kafede kim oturuyor vesaire vesaire diye. Hani artık çok ortaya çıkmasını istiyorsa konuşmuş olabilir, konuşmalardan anlamış olabilir. Ama ben hala dostluktur diyorum. Ya da bir şeyin tanışma aşamasıdır diyorum. Bu kadar Afra Saraçoğlu'nun bu durumu da önemsemeyeceğini, artık ortaya çıksın diyeceğini pek düşünmüyorum. Çıkartmaz Öyle, yani. Ciddi bir şey olmadığı müddetçe çıkartmaz diye düşünüyorum. evet, Afra Saraçoğlu da ya dobra bir insan. Onu öyle tanıdık zaten. Yani bir şeyden de çekinmez, bir şeyden de korkmaz. Dobra bir insan. Ama hayatını da özel yaşamak isteyen bir insan. Hı O hı. yüzden de bugüne kadar Mert Ramazan Demir'le sevgiliyken de çıkıp da Mert benim sevgilim demedi hiçbir zaman. Gazeteciler ya da halk ne gördüyse, ne çektiyse o yayınlandı. Dolayısıyla bu kişiyle de ilgili olarak öyle ya da böyle diye konuşacağını zannetmiyorum. Ama şimdi on binlerce insan sosyal medyada bu konuyu yazdığı için, bakın bunun altını çiziyorum ve çok önemli. On binlerce insan bu konuyu yazdığı için sosyal medyada, belki yüz binlerce e, yazdığı için belki tatil dönüşü havalimanında net bir cevap verebilir. Ya sadece arkadaşım ya da bir şey var diye, yani neyse artık onu söyleyebilir. Çünkü havalimanında yakalanacağına inanıyorum ben. Gazetecilerin, hatta şimdiye kadar Mustafa'yı görüyorduk. Daha çok gazetecinin onu uçağın merdiveninde mümkünse bekleyeceğine inanıyorum. Apron'dan izin alıp göreceğiz dostlar. Arzu, benim ne yazık ki şarjım bayağı azaldı. Dedim Ee, ben sana, inanmadın bana. evet, ben yayını burada yapmak istemiyordum aslında ama Hidayet çok oturmak istedi. Burayı çok seviyor. Eve gitmeyelim, burada oturalım, sen burada yap dedi. O yüzden ben hani eve giderim, evde şarj ederim yayına kadar diye düşünüyordum. Bitmek üzere. Sen de söylüyordun biter diye. Onun için yayını bitirelim biz. Ee, Başka bu konuda söylemek istediğim bir Bir şey şey varsa yok devam. yani, şu aşamada şunu yaparsa inanırım. Bu tatil dönüşü adamla birlikte, Poyraz Yosmoğlu'yla birlikte uçaktan inerse ve bir görüntü verirlerse el ele ya da yan yana, okey, inanabilirim. Ama biri ayrı biri gayrı dönerse ve bu şey uzarsa, o zaman ortada bir şey olmadığı kısmında tekrar safımı yer alabilirim. Evet, ben Arzu'nun fikirlerine çok değer veriyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Her şey görünenden çok farklı da olabilir ama ben size olanı anlatmak zorundayım. Ee, Arzu'nun düşüncelerine de katılmıyor değilim, yanlış anlaşılmasın lütfen. Yarın İpek Canbulat'la birlikte olacağız. İpek'le bugün de konuştuk. İpek mesleğinde, astrolojide de çok başarılı bir isim, biliyorsunuz. O da benim bazı çalışmalarım var Bilal abi, son 2 gündür diyor. İpek'ten yarın yeni yorumlar gelecektir bu konuda da. Yarın saat 18'de birlikte olacağız. Bu arada bayramın her günü ben çalışıyor olacağım arkadaşlar. Hem bayram yapacağım hem de sizlerle canlı yayın yapmaya devam edeceğim. Sizler de yayına imkan bulur da katılırsanız bayram süresince memnun olurum. Yarın görüşeceğiz. Arzucuğum, öpüyorum seni. Ben de. Görüşmek dileğiyle. İzleyen herkese teşekkürler. Sarma, dolma ve baklava yapanlar varmış. Altta bir iki tane Öyle gördüm. mi? Bekliyoruz. Peki, görüşmek üzere, sevgiler. Görüşürüz. Sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Sağ ol.